più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Torcino d'amor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pastanelerde satılan hepimizin özellikle küçüklerin çok severek ve sıklıkla tüketmiş oldukları mini pizzalar yapacağız. Vereceğim hamur tarifi bizzat pastanelerde yapılan mini pizzaların yumuşacık hamurunun tarifidir. Hemen malzemelere geçiyorum. Kaşık, bardak ölçüsüyle veriyorum bütün malzemeleri. Sıvı malzemelere geçiyorum önce. 1 su bardağından klasik 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. Klasik su bardağından 1 parmak eksik süt. Klasik su bardağından 1 parmak eksik su. Kuru malzemelere geçiyorum. 4,5 silme su bardağı un. 1 tepeleme dolu çay kaşığı tuz. 2 tepeleme dolu yemek kaşığı toz şeker. 1 paket hızlı maya. 1 tane bütün yumurta. Önce hamuru yoğuracağım kaseme sıvı yağımı, sütümü ve suyumu ekliyorum. Ardından şekerimi, tuzumu, yumurtamı ve mayamı ilave ediyorum. Ve güzelce bir karıştırıyorum karışımımı. Yumurtamı da dağıtıyorum içinde. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. 500 gram unumun tamamını sıvı karışımıma ekliyorum arkadaşlar. Malzememizin bu arada oda sıcaklığında olması çok önemli. Daha çabuk, daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Evet, ilk aşamada karıştırdığım spatula ile şöyle güzelce bir hamurumla sıvılarımı karıştırıyorum. Elimi sokmuyorum. Cıvık olmasın, elime yapışmasın iyice diye. Daha sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Güzelce karıştırıyoruz. Evet, bu aşamadan sonra elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. 15 dakika boyunca kuvvetli bir şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet, pizza hamuru gayet yumuşak olan bir hamur. İlk başlarda cıvık olması sizi yanıltmasın. Yoğurdukça kendini toparlayacaktır hamurumuz. Evet arkadaşlar, hamurumuz oldu. Olduğunu da bir parça kopartıyoruz şöyle hamurumuzdan. Şöyle bir miktar açtığımızda şöyle güzelce mukavemetli bir şekilde duruyorsa hamurumuz olmuş demektir. Evet, şimdi ağzını kapatıyorum hamurumun. 2 saat boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Pizza hamuru en az normal şartlarda iyi bir pizza hamuru orijinal bir mayalanma süresi 8 saattir arkadaşlar. Size tavsiyem en az 1 saat mayalandırın. Sabırsızlık yapıyorsanız, zamanınız yoksa olur ya, 1 saat oda sıcaklığında mayalansın. Evet arkadaşlar, 2 saat mayalandırdım ben. Şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Evet, şöyle bir havasını alıyorum. Hamurumu. Çok güzel bir hamur olmuş. Tezgahıma aktarıyorum buradan. Evet, şöyle bir yuvarlıyorum hamurumu. Şöyle bir açıyorum. Daha sonra hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Hamurlarımı 8 eşit parçaya bölüyorum. Toplam 16 tane mini pizza çıkacak. Daha küçük yapmak isterseniz biraz daha küçük parçalara bölebilirsiniz. Ama 16 parça ideal porsiyon olarak. Şimdi hamurumdan bezeler yapıyorum. Bu şekilde yaptığınızda muazzam bezeler elde edersiniz. Evet, son bezelerimi de yaptım. Şimdi tepsiye alacağız. Şimdi bezelerimi hafif aralıklı yerleştiriyorum tepsime. Son hamurlarımı da yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi tepsimin üzerine örtüyorum ve yarım saat tepsi mayası yapıyorum. Peynirli ve domatesli yapacağım ben pizzamı. O yüzden bir tane yumurta akını çırpıyorum. Daha sonra içine 100 gram labne peyniri ekliyorum. Yumurta akı ve labne peynirini güzelce karıştırıyorum. Evet, peynirimiz hazır. Evet, tepsi mayamızı yaptık. Şimdi hamurlarımızın içine çukur yapacağız. Size pratik bir yöntem göstereceğim. Su bardağını alıyoruz, klasik su bardağını.
dibini una batırıyoruz şu şekilde. Yapışmaması için hamurumuzun ortasına nazikçe bastırıp çukur yapıyoruz. Evet, son hamurumuz da hazır. Şimdi içini dolduralım. Şimdi peynir ve yumurta beyazı karışımını alıp bu şekilde hamurumun içine 2 kaşık yardımıyla bırakıyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Evet. Bu da sonuncu pizzamı doldurdum. Şimdi üzerine domates koyacağız. Ortalarına bir parça domates bırakıyorum. Peynir sabit kalmak şartıyla arkadaşlar içine farklı malzemeler de koyabilirsiniz. Sucuk falan da koyabilirsiniz. Ama böyle çok lezzetli oluyor. Böyle yapmanızı tavsiye ederim. Hem de hem pratik, daha bir de maliyeti düşük oluyor. Şimdi güzelce nazik bir şekilde, fazla hırpalamadan yumurta sarısı sürüyoruz çevrelerine. Şu şekilde. Evet, mini pizzalarımız hazır. Şimdi önceden 180 dereceye ısıtmış olduğumuz fırında 25-30 dakika arası pişiriyoruz. Pizzalarımız pişti arkadaşlar. Şu an çok sıcaklar. Birazdan dokusuna ve tadına bakacağız. Çok güzel kokuyor. Çok güzel oldu, değil mi? Evet, mini pizzalarımız biraz soğudu. Dokusunu gösteriyorum, bakın yumuşacık. Gerçekten çok yumuşak bir hamur oldu. Çok lezzetli, nefis bir hamur oldu. Şimdi tadına bakalım. Bir tane alıyorum. Şöyle. Arkasını da gösteriyorum arkadaşlar. Yumuşacık. Mis gibi bakın. Bakın. İç dokusunu da göstereyim hemen. Çok leziz, çok nefis oluyor. Tarif favoriniz olacak. Bakın, pamuk, pamuk. Resmen pamuk. Bakın. Muazzam, muntazam. Şimdi izninizle bir tadına bakıyorum ben. Nefis. Tarifime uygun yaptığınız zaman çevrenizdeki en iyi börekçilerle kesinlikle kapışacak. İddia ediyorum. Eğer kapışmazsa videonun altına yorum yapın. Diye ki benimki kapışmadı. O zaman bir çaresine bakarız. Evet arkadaşlar, tarifimi yaptıktan sonra videonun altına yorumlar yapmayı unutmayın. Videomu daha fazla insanlara ulaşması için lütfen paylaşın. Bu ve bunun gibi güzel tariflerin gelmesi için lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zillerini açın. Bana destek olun. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek sofranızdan bereket, tabağınızdan mutluluk eksik olmasın. Afiyetle kalın, hoşça kalın.